Üstad Hazretleri ruhlarında büyük yaralar kalıyor, boşluklar kalıyor ve bunu dolduracak bir şeyler bulamadıklarından dolayı medeniyet fantazileriyle kendilerini avutuyorlar, uyutuyorlar, hislerini iptal ediyorlar. Güzel gibi görünen o Avrupa'nın felsefesinden doğan o medeniyetin getirdiği şeyler aslında insanları kalbi hastalıklara sürüklüyor. Bu üç yolun da hele bir de birazdan yine onu da söyleyecek, ahiret olgusu yoksa lanet bir insan olur çıkar işte. Pazardan itibaren böyle bir üstüme hastalık ilişti. Daha sonra bu belirtisi boğazdan başladı. O influenza dedikleri. Pazartesi de bir doktora göründük. Doktor dedi tamam bu influenza. Piyasada çok böyle bu ara moda. 3 farklı virüsün birleşimiyle oluşan birisi Covid diyorlar. Özellikle salı günü iyi yıktı beni. Hani ayağın şurası ağrır mı ya? Hiç ağrıdı mı ayağınızın burası? Kaslar. Ya burada ne kadar kas var ayağın yani? Buralarım dahi ağrıyordu. 2-3 gün böyle hastalıkla geçti. Hala da biraz etkisi var. Çarşamba günü biraz güç buldum. Dedim ben kalkayım ayaklanayım dün. Yani enerjimi gittiği yere kadar dedim. Tabii kalktım baktım böyle sakal şey olmuş. Yol almış. Dedim ki aynan karşısına Fatih dedim. Ne zamandır dedim şöyle bir cesaretin vardı senin dedim. Mahsum geldi oturdu. Tam ilk muhabbete gireceğim esnada sakal dedi sen mi tıraş ettin dedi. Dedim nasıl olmuş dedim hani beğendi diye şey yaptım. Çok deli belirgin dedi. Yani benim tıraş ettiğim çok belirginmiş. Hastalıkla bu kadar. Bir yıl önceki ben ile aynı ben değil şu beden. Beden değişiyor çünkü. 6 ayda bir bütün vücut hücreleri, sinir hücreleri hariç kendini yeniliyor yani. Demek oluyor ki yılda 2 kere biz değişiyoruz. Bedenen, maddeten dahi bile değişiyoruz yani. Eskiden işte Amerikan tıraşları vardı. Tıraş mevzusu açılınca. Ta 80'in sonları, 90'ın başı yıllarda dahi bile o batıya karşı bir yönelim var. Aslında sadece o yıllarda değil de son 2 asra yakındır. Bizim toplumumuzda özellikle sürekli bir batıya karşı bir yönelim var, bir meyil var, bir teveccüh var. Günümüzde toplumumuza baktığınızda toplum içerisinde en çok gıpta neye ediliyor? Avrupa'ya var. Çok defa karşılaştığımız bir muhabbet. Mesela en başta işte burada da bir gurbetçi vatandaşımız var. Mesela ben çocukluğumda da öyleydi. Bizim ailedeki gurbetçiler Türkiye'ye geldikleri zaman oradaki alışkanlıkları ile Türkiye'deki denk geldikleri bazı şeyler çarpıştığı zaman ya bu işler Avrupa'da böyle değil. Yani bu nasıl trafik? Avrupa'da hiç böyle trafik göremezsin. O gurbetçi çevremde ne bileyim bir market alışverişinde ya Avrupa'daki işte Almanya'daki alışveriş şu şekilde yapılır diye. Yani onların sürekli bu aslında gördükleriyle burada da Türkiye'de karşılaştıkları ve çarpıştıkları noktalar bizim aslında zihnimizde şunu oluşturuyor. Avrupa'da bir şeyler daha ileride. Doğru mu? Doğru. Hakikatte de şu anda öyle. Dolayısıyla hep bir meyil var. Mesela ben aşağı yukarı 7-8 yıldır bu hizmetler vesilesiyle Avrupa'ya gidiş gelişlerim oluyor. Abi ben ne zaman Avrupa'da trafiğe çıksam bir hafta 10 gün orada kalıyorsun. Toplasan 2-3 günde sen trafikte direksiyon sallamışsın. Dönüp dolaşıp gidiyoruz Türkiye'ye. Burada arabaya ilk bindiğimde bir yadırgıyorum trafiği. Bir yadırgıyorum trafiği. Yani bizim özellikle de Türkiye'de bizim coğrafyada böyle önüne kırmalar çok normal şeylerdir. Şeritte sıkıştırma filan. Bunlar çok normal şeyler değil mi? Yani hiç sinirlenip gerilecek şeyler değil. Şehir içinde 80 ile gitmek normal bir şey bizim bu coğrafyada. 70-80 ile gitmiyorsan döverler seni yani. Abi Avrupa'dayken işte insanlar o kadar düzgün araç kullanıyorlar ki ve trafik kurallarına ve o şerit kurallarına o kadar uyum sağlıyorlar ki artık 3. gidişimde mi neydi trafiğe çıkmak durumunda kaldım. Arkadaşlar telkinde bulundular yani şeritlere dikkat et şerit kurallarına diye. Şimdi orada o kullanımlar esnasında kafamda hep öyle kaldı. Mesela kırmızı ışıkta durmaya yaklaşınca şeritler ne oluyor? Kesikli değil de düz çizgi oluyor. Bu ne demek? Şerit değiştiremezsin artık demek. Şimdi ben orada o kurala uyuyorum. Geldim abi Mersin'e. Tam böyle yine kırmızı ışığa yaklaşıyorum diyorum yani şerit değiştiremem. Ama bir tanesi geliyor önüme kırıyor. Yani o boşluğu dolduruyor. Ya öyle bir yadırgıyorsun ki ya ne yapıyorsun böyle trafiğe mi çıkılır falan diye hemen etkisinde kalıyorsun yani. Ya basit bir trafik meselesinde dahi ya da basit bir oradaki alışveriş düzeninde dahi sende etki oluşturuyor. Kaldı ki 2 asır boyunca Avrupa özellikle bizim toplumumuz üzerinde aynı şekilde medeniyet ve felsefi anlamında da etkiler oluşturmuş. Hatta şunu da ifade etmek gerekir. Bu etkiler o kadar oluşturdu ki benim çocuk yıllarından itibaren hep şey meselesi vardı. Yani Avrupa'ya girecek miyiz? Avrupa Birliği'ne girecek miyiz? İşte bu Avrupa Birliği, işte Kopenhag kriterleri. Ne zaman alacaklar bizi Avrupa'ya? Bir ara şey çıktı yani kokoreçten vazgeçin yoksa Avrupa'ya giremezsiniz diye. Millet eylem falan yaptı. Hasılı
Yani o kadar çok Avrupa'ya karşı bir teveccüh var ve dediğim gibi son 2 asır aslında bunun altyapısı var. Bu medeniyet, bu felsefi akımların getirisiyle birlikte bize hakeza Avrupa sanki böyle elde edilmesi zor bir hedef gibi şu an hala öyle görünüyor. İşte sanayisi bu şekilde gelişti, futbolu bu şekilde gelişti, ekonomisi bunlarla gelişti gibi. O Avrupa hayranlığı ne yazık ki bizim mesela Osmanlı'nın son dönemlerinden başlayıp günümüze kadar bu hala devam ediyor. Acaba gerçekte de böyle mi? Aslında bugünkü konumuz bu. Yani gerçekten Avrupa zirve bir noktada mı? Bunun gibi felsefi akımda da bizim toplumumuzda Avrupa'ya bahsettiğim noktalarda olduğu gibi özentilikler olmuş. Peki o felsefe neydi? Temeli neye dayanıyordu? Maddi yönculukta, yani maddeye, maneviyatı reddeden, her şeyi madde ile çözmeye çalışan o felsefe akımı. Birazdan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Madde ön planda, maneviyat hep geri planda bırakılmış. Bakın Avrupa'daki yaşam tarzlarına, iş düzeni ön planda ve o işin getirisi maaş ön planda, o maaş ile alınacak ne varsa araba mı, ev mi, bunlar hep ön planda ve buna göre hayat standartlarını belirlemişler. Abi çok enteresan. Saat 7-8 gibi artık hafta içi orada hayat yok. İnsanlar ertesi günün hazırlığına geçiyorlar. Çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Bizim sabah namazı vakti dediğimiz vakitlerde orada insanlar ayaktalar. Hazırlıklarını yapıyorlar. Erkenden işe gidiyorlar. Standart 8 saat neyse 9 saat çalışmalarını yapıyorlar. Sonra tekrardan aynı döngüye devam ediyorlar. Hayatları hep bu döngü üzerinde ve hep bireyselcilik üzerinde devam ediyor. Yani bireyselcilik de çok ön planda. Mesela bizim gelenek ve göreneklerimizde ne var? Ya bir anne ne olursa olsun evladı 40 yaşına da gelse, 50 yaşına da gelse ondan vazgeçmez. Yani bireysel bir hayatı bir anne için düşünemezsiniz. Bir baba için de düşünemezsiniz. Bizim toplumumuzda böyle, Anadolu insanında. Ama orada öyle değil. Çocuk 17'den 18'e geçtiğinden itibaren çocuğa belli şartlarda eğer kabul edersen devam edersin bu evde, yoksa başının çaresine bak diye yol gösteriliyor. O fedakarlık ruhu, o feda etme düşüncesi o insanların felsefeden edindikleri o yaşam standartları içerisinde kalmamış. Neden? Hep madde ön planda, maneviyat geri planda kalmış. O yüzden Üstad Hazretleri de birazdan okuyacağım satırlarda yine neyi ifade edecek? Bir gözü kör Avrupa diye ifade ediyor. Ne demek bu? Hep dünyaya bakan, maddeye bakan yönü açık, maneviyata kapalı. Şimdi baktığınız zaman günümüzde Avrupa'da refah seviyesi yüksek. Hatta ve hatta biraz daha batının kuzeyine doğru gidelim. Norveç, Finlandiya, İsveç. Bu bölgelerde daha da yüksek. Kişi başına düşen milli gelir çok daha yüksek seviyelerde. Yalnız madem her şey maddeyle halledilebilir, yani onların felsefesine göre, maneviyat madem geri planda bırakılacak, öyleyse bu kadar yüksek refah seviyesine sahip o bölgelerdeki insanlar, maddi anlamda herhangi bir kaygı ve tasası olmayan o insanların aynı ölçekte hayattan soğuma ve intihar etme seviyelerinin olmasını neyle açıklayacaksınız? Demek ki bir insanı fıtraten bir bütün maddeyle doyuramıyorsun. Bu net bir veri. Çek Cumhuriyeti'ndeki gençlerin sokak duvarına yazdığı cümle geliyor aklıma. Diyor ki bize her şeyi yapabilecek bir hayatı verdiniz ama o hayatı ne için harcayacağımızı göstermediniz. Manevi anlamda bir gaye, bir hedef göstermediniz. Nereye gidecek bunlar? Bu işin neticesi nereye gidecek diye o gençler sokak duvarlarına yazmışlar. Dolayısıyla maddeyi sürekli ön planda tutmak, maneviyatı geri planda tutmak aslında evet 1,5-2 asırdır bir şekilde maddi konularda Avrupa'yı belki zirveye taşımış olsa artık günümüzde o temeller çökmeye başlayınca şu anda onlar bunun çözümünü neyle bulacaklarını kara kara düşünüyorlar. Ben en son gittiğim ziyaretlerde mesela Almanya Avrupa'nın devi. Avrupa'da çok ciddi bir hegemonyası var Almanya'nın. İlk gidene kadar uzaktan anlamıyordum Almanya'nın ne kadar böyle güçlü olduğunu da bilmiyordum. Yani ne kadar böyle ekonomik anlamda sözü geçtiğini falan gidince anladım. Çok ciddi bir hegemonyası var. Avrupa Birliği'ni neredeyse tek başına taşıyan ülke. Ekonomi zirve. Dünyanın 3 büyük ekonomisinden biri. Ama bizim vatandaşlar diyor ki bu gidişte Almanya çökecek diyorlar yani. Kendi ayağına sıkıyor diyorlar. Demek ki bazı temeller yerinden oynamaya başlayınca ne kadar ekonomi güçlü de olsa, ne kadar dünyanın zirve otomobil markalarında bulundursan, ne kadar zirve demir çelik fabrikalar elinde de olsa vesaire. Öyle ya, kendi toplumunu ruhen, manen tatmin edemedikten sonra o toplum sönmeye doğru gidiyor. İlk gittiğimde abi Almanya'da Köln'de o Dom Katedrali'nin öndeki o yürüme yolunda oradaki yaşayan arkadaşla beraber yürüyüş yapıyorduk. Bir anda böyle bir hissiyat geldi bana. Bir anda yanımdaki arkadaş dedim ki ya dedim sanki dedim buralarda da Hristiyanlıktan ziyade gençler için sanki deizm, ateizm daha revaçta gibi. Şimdi bizim de biraz toplumumuzda o parlatılmaya
çalışılıyor ya. Öyle bir hissiyat aldım dedim yani. Arkadaş dedi ki abi de tam üstüne bassan ayağını kaldır dedi. Sonra dedi ki nereden bu geldi? Dedim ki yani genelde Hristiyan dinine mensup insanlarda ya kolyesinde bir haç olur, ya küpesinde olur, ya dövmesinde olur filan. Abi gençlerin çoğunda gözüme çarpmamaya başladı bu yani. Çok daha uçuk kaçık işte satanist gibi vesaire gibi tipler görmeye başladım ki o yol gerçekten onların çok böyle farklı tiplerin bulunduğu çarşı gibi bir yer orası. Dedim bunlar dedim böyle kafamda yerleşince öyle bir his geldi dedim. Tam dedi abi doğru üstüne bastın dedi. Müjde var değil mi? Yani bir gün Avrupa bir İslamiyet doğuracak. Bunun içinde en kolay yol hiçbir şeye inanmayan birine İslamiyet'i anlatmak. Bir şeye inanmış birine o inandığının yanlış olduğunu anlatıp sonra İslamiyet'i anlatmak mı daha kolay? Yoksa hiçbir şeye inanmayan birine İslamiyet'i anlatmak mı daha kolay? O zaman zemin hazırlanıyor bir cihette. Hasılı yani toplumlar oralarda ciddi şekilde manevi anlamda boşluklar içerisinde. Başlayalım. 5. nota. Şu notada Avrupa fünunu ve medeniyeti eski Said'in fikrinde bir derece yerleştirdiği için yeni Said harekat-ı fikriyede seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o seyahat-i kalbiyede ebraz-ı kalbiyeye inkılap ederek Şimdi eski Said ve yeni Said dedi. Biz bunların karşılığını biliyor muyuz? Eski Said dönemi ve yeni Said dönemi. Eski Said döneminde Üstad Hazretleri İslam'a hizmet etmenin metotlarını farklı kulvarlarda arıyor. Mesela Üstad'ı meclise çağırıyorlar. Daha sonra Darul Hikmetül İslamiye çağırıyorlar. İşte Mehmet Akif'lerle beraber mesailer yapıyor. Hülasa daha sonra Ankara'ya tekrar çağrılıyor meclise. Daha sonra orada bir fikri değişiklik yaşıyor Üstad Hazretleri. İslam'a hizmetin o ana kadar tuttuğu metotlarıyla yani siyaset kanadıyla değil de imanın temelden ele alınarak iman hakikatlerinin neşredilmesiyle olabileceğinin kararını veriyor. Eski Said'den yeni Said'e geçiş yapıyor. Doğru mu? Üstad Hazretleri diyor ki o eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için yerleşen şey ne? O Avrupa'nın fen ilimleri değil mi? Medeniyetine bakan şeyler, fantaziler diyecek birazdan yine. Yani o medeniyetinin getirdiği, sözüm ona güzellikler yerleştiği için yeni Said seyahat-i fikri yani tekrar onları tarttığında neyi görüyor? Kalbi hastalıklara sebep olduğunu görüyor onların. Emraz-ı kalbiye dedi ya, maraz. Kalbi hastalıklara sebep olduğunu, yani kalbi hastalıklara dönüştüğünü. Evet, inkılap ederek ziyade müşkülata medar olduğundan bil mecburiye yeni Said zihnini silkeleyip muzahref felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken yani ne yaptı? Tam bunu tespit etti. Emraz-ı kalbiye dönecekken bunu tespit ettiği için bir anda diyor zihnini silkeledi. O zarar veren felsefeden kendini kurtardı. Evet. kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyeyi susturmak için Avrupa'nın şahs-ı manevisi ile bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun gelecek muhavereye mecbur olmuştur. Yani birazdan okuyacağımız, devamında okuyacağımız kısımların sebebini Üstad burada ifade ediyor. Diyor ki ben kendi zihnimde de tarttım. O tarttığım esnada baktım ki güzel gibi görünen o Avrupa'nın felsefesinden doğan o medeniyetin getirdiği şeyler aslında insanları kalbi hastalıklara sürüklüyor. Dolayısıyla çevremde Avrupa'nın lehinde olan insanların çoğunluğunu da gördüğüm için ve bunu fark edemedikleri için hem onlarla hem kendi nefsimle birazdan yapacağım şu konuşmayı yapmak durumunda kaldım diyor. Çünkü neden kendi ruhuna? İnsan nefsi de aslında maddeyi arzu ediyor. Nefsinize bakın. Dünya ve dünyaya ait birçok şeyi nefis arzu ediyor, istiyor ya. Dolayısıyla Avrupa'nın içinden doğan o felsefe ve o felsefenin getirdiği o medeniyet aslında tamamen insanların biraz nefsini gıdıklayan yönleri var. Maddeye baktığı için. Ondan dolayı da hem onlara hem kendi nefsine birazdan gelecek olan bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım. Sebebi bu. Yanlış anlaşılmasın. Avrupa ikidir. Birisi İsevilik dini hakikisinden aldığı feyz ile hayat-ı içtimai beşeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fununları takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Yani Avrupa'nın bir bütünü mü bu çerçevede değerlendiriyor Üstad Hazretleri? Yok. Onların içerisinde hala hakiki İsevi dinine mensup olup ondan kopmayan insanlar var. Onların elinden çıkan, insanlığa faydalı olan bir takım sanatlar, bir takım buluşlar, bunlar da vardı Üstad Hazretleri. Onlar ayrı bir çerçevede. O zaman kime
sesleneceğiz üstadım. Devam ediyor. Belki felsefe-i tabiyenin zulmetiyle Neden felsefe-i tabiye zulmeti dedi? Yani felsefe-i tabiye ne demek? Tabiat felsefesi. Tabiat felsefesi ne demek? Biz bunu değil mi Tabiat Risalesi'nde okuyoruz. Yani bu akımın peşinde giden insanlar Allah'ı inkar etmek için farklı yollar, bir yaratıcının varlığını inkar etmek için farklı yolları sülük etmişler, tercih etmişler. O yoldan gitmek istemişler. Neydi bunlar? 1. Kendi kendine oluyor demişler. 2. Sebepler yaratıyor demişler. 3. Tabiat yaratıyor demişler. Felsefe-i tabiye dediği tabiat felsefesinin zulmeti. Niye zulmeti? Şimdi Tabiat Risalesi'nde Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu 3 yolun da neticesinin aydınlığa değil karanlığa gittiğini ispat ediyor. Yani kökünü kesiyor. Direkt mesela şunu demiyor. Ya saçma sapan konuşmayın. Gelin ben size Allah'ı ispat edeyim demiyor Üstad Hazretleri. Tabiat Risalesi efsane bir risaledir. Onu gerçekten insaf nazarıyla okuyan bir insan imanı gerçekten kuvvet kazanır. Sebepler yapmıştır, kendi kendine olmuştur, tabiat yapmıştır. Seçeneklerini Üstad Bediüzzaman Hazretleri ya saçma sapan konuşmayın, gelin ben size Allah'ı ispat edeyim demiyor. İlk önce her birini ayrı ayrı 3 maddede imkansız, mümteni olduğunu ispat ediyor. Yani bir şeyi sebeplerin yapamayacağını, bir şeyin kendi kendine vücuda gelemeyeceğini ve tabiat denilen aciz, kudretsiz, ilimsiz tabiatın en küçük bir sineği dahi yaratamayacağını 3 farklı metotla ispat ediyor. Dolayısıyla bu ihtimal gitti, bu ihtimal gitti, bu ihtimal gitti. Felsefecilerin yani tabiata inanan felsefecilerin başka elinde donu yok. O zaman diyor ki tek bir seçenek kaldı. Bir yaratıcı olmak zorunda. Başka çıkacak yol bırakmıyor onlara. Yani onlara bir yaratıcıyı ispat ederken kendi savundukları o 3 sebebin aslında karanlığını gösteriyor onlara, zulmetini gösteriyor. Burada da aynısını söylüyor. Felsefe-i tabiyenin zulmetiyle medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek yani o medeniyetin neyine? Günahlarına getirdiği günahları ne zannederek diyor? Mehasin yani bir güzellik olarak görerek. O kadar çok değil mi? Fazla değil mi şimdi günümüzde? Yani o filmler içerisinde sözüm ona medeniyet olarak sunulan şeylerin aslında bilhassa haramı sunduğunu ama sen bunu işte bir aşk filmi, sallıyorum bir savaş filmi mantığıyla baktığın zaman sen bunu güzellik olarak anlıyorsun. Bir şaheser olarak anlıyorsun. Öyle değil mi? Yutturuyorlar yani. Evet. beşeri sefaate ve dalalete sevk eden bozulmuş 2. Avrupa'ya hitap ediyorum. Demek ki 2. Avrupa'nın özelliği ne? Felsefe-i tabiyenin zulmetiyle günahları güzellik olarak göstererek onları sapkınlığa düşüren o 2. Avrupa. Üstadın derdi bununla. Bizim mesela çok fazlaca zamanla özendiğimiz Avrupa'nın aslında Orta Çağ dönemlerine bakın. Orta Çağ dönemlerinde çok ciddi o zulmet dedi ya, karanlıklar içerisinde Avrupa. Öyle ki o dönemlerde çok yoğun şekilde tartışılan konulardan birisi kadın insan mı değil mi konusu. Biliyor muydun onu? Yani kadın insan mı değil mi? Vasıflandırmayı yapamamışlar. Şeytan demişler, başka bir şey demişler. Yani kadının insan olup olmadığına tartışmışlar uzun dönemler. Orta Çağ yıllarında. Ama aynı dönemlerde mesela İslam medeniyetinin evlatlarına bakın. Ne bileyim ilerleyen yıllarda işte Bizim İslam alimlerinden Ali Kuşçular filan. astronomiyle ilgileniyorlar mesela. Biruniler, matematikle ilgileniyorlar vesaire. Anlatabildim mi demek istedim? Yani Orta Çağ dönemlerinden başlayarak düşündüğünüz zaman mesela birazdan konuşacağız. Avrupa medeniyetinin temeli nelere dayanıyor? Hangi felsefe? Yunan ve Roma felsefesine dayanıyor. Ya onların da daha çok dayandığı noktalar işte o tam Orta Çağ'dan başlayan, köken alan dönemler. Yani köken alan dönemlerde aslında çok ciddi geriliklerden gelerek. Ama gel gelelim ki bizim İslam medeniyeti asırlar boyunca, tarih boyunca gerek ilim gerek bilim alanında hep bayrağı ileriye taşımış. O kadar çok ciddi İslam alimleri var ki. Şimdi mesela günümüzde bakın yine aslında benzer o karanlık döneme doğru çekilmeye çalışılıyor. Şimdi ben mesela yine ilk gittiğim dönemde Avrupa'ya çok şaşırmıştım yani 7-8 yıl oldu. Abi böyle yolda yürürken direkler üstünde gerek sürekli onun reklamları vardı. Daha sonra şaşırdığım noktalardan biri yani tamam artık görüyorsun yani parti davetleri falan var. Yani ilanlar yapıştırmışlar. Daha sonra ben kafamı bir çevirdim. Koca belediye otobüsünün üstünde. Resimlerle işte o resimlerdeki suretleri görünce siretini de anlıyorsun zaten. Hatta o yine belediye otobüsü aynı belediye otobüslerinin üstünde bir de bayrakları vardı. Yani LGBT denilen o karanlık çağın sapkınlığını değil mi? Bugün günümüzde fonlayan, destekleyen Batı. Ve ne seviyede?
Anlıyoruz ki devletler seviyesinde bunu destekliyorlar. Ne bileyim bizim topraklarımızdaki de sözüm ona entelektüel olarak kendini ifade eden tipler de canım işte baksana orada artık evlenmeye de müsaade ediyorlar biz. Nerede onlar nerede? Böyle yaftalıyorlar. Cinsiyetsizleştirme denilen meselenin karanlığına şu an yine suyu döken, yine oraya suyu akıtan Batı. Sözüm ona işte özgürlük. Öyle mi? İyi de ya biz kati delillerle biliyoruz ki bir kavim ya bundan dolayı helak oldu ya. Helak oldu yani kalıntıları var hala. Sodom Gomorre, o Pompei'de hala değil mi kalıntıları var. Avrupa medeniyeti, Batı medeniyeti insanların nefsine dedi ya çok fazla hitap ettiğinden dolayı insanları azgınlaştırma noktasında da aslında çok ciddi şekilde rol oynuyor. Çünkü bir insanın dünyaya ait istek ve arzuları sürekli karşılık bulsa o insan nefsi ne olur? Dizginlenebilir mi? Dizginleyemez. Hele bir de birazdan yine onu da söyleyecek. Ahiret olgusu yoksa, Allah olgusu yoksa gündeminde o insan ne dizginleyebilir? O insanı hangi iplerle belli sınırda tutabilirsin? O insan bir süre sonra cinsiyet de tanımaz, çoluk çocuk da tanımaz, akraba da tanımaz, kendi çocuğuymuş değilmiş onu da tanımaz. Lanet bir insan olur çıkar işte. Ve günümüz bu insan profilini doğurdu. Bu insan profili doğduğu için bizler haber izleyemiyoruz. Habere bakmak istemiyoruz yani. Maalesef işte. Bunlar basamak basamak. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin tespitleri adım adım enfes noktalarda. Şöyle ki o zaman o seyahati ruhiyede mehasini medeniyet ve fununun nefiadan başka olan malayani ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahs-ı manevisine karşı demiştim. O aslında güzellikler dışında tüm o çirkinlikleri tutan Avrupa'nın sözüm ona medeniyetine karşı üstad demiştim ki diyor. Evet. Bil ey ikinci Avrupa, sen sağ elinle sakim ve dalaletli bir felsefeyi ve sol elinle sefi ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisi iledir. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. Demek ki o ikinci Avrupa neyi tutuyor? Sağ eliyle kör bir felsefe, hastalıklı bir felsefe, sol eliyle de sefih bir medeniyet. Yani o felsefeden sudur eden medeniyet. Avrupa'nın o bahsettiğimiz medeniyetin temeli iki felsefeden geliyor. Bunlar Yunan felsefesi ve Roma felsefesi. Yunan felsefesi başı çekiyor. Yunan felsefesinin temel yaklaşımları akıl ve mantık temelli ve sorgulama üzerine. Bu Yunan felsefesinden de etkilenerek ortaya çıkan Roma felsefesi de bununla birlikte pratik ve ahlaki uygulamalara dayanan kısımları ele alıyor. Yunan felsefesinde birkaç tanesini ifade edeyim. Platonculuk, Aristoculuk, Stoacılık var. Roma'da da yine Stoacılık var, Epikürcülük var ve ekletizmcilik gibi akımlar var. Bahsedilen bu ikinci medeniyet ve felsefe bu ikisinden temel alıyor. Yani bunlar aslında temel ortak noktası maddeye dayalı, her şeyi maddede arama ve yaratıcıyı inkar edecek yolları tercih etme. Çünkü kural istemiyorlar. Kendi felsefelerinin getirdiği kurallar ile devam etmek, hayatı sürdürmek düşüncelerinde olduklarından dolayı bu akımlar insanları etkiliyor. Neden? Çünkü insanların nefsine hitap ediyor ya. Öyle mi? Öyle. Senin bu iki elin kırılsın. Beşerin saadeti bu ikisiyledir diyor ya. Bu felsefe akımları ve bunlardan doğan bu medeniyet ile ancak bu insanlık huzur bulabilir. Mutluluğu yakalayabilir diyor ya. Senin bu iki elin kırılsın. Çünkü bu iki elinle taşıdığın şey insanlığa mutluluk, saadet değil, bela üstüne bela getiriyor. İnsanların ruhlarını boşalttığı, içini boşalttığı. Bizim Hayalhanem Almanya kanalındaki o sokak röportajlarında sorulan sorular. Hani İncil'den mi bu ayet yoksa Kur'an'dan mı? Olumsuz bir şey içeriyorsa direkt Kur'an'dan diyorlar. Ama olumlu bir şey ise bu İncil'in ayeti diyorlar. Halbuki tam tersi çıkıyor. Bu ne biliyor musun? Yani fıtratları Kur'an diyor, hasratları Kur'an diyor, ruhları Kur'an'ı tercüme ediyor. Ama gel gelelim ki bundan uzak bırakılmışlar. İşte bu medeniyetin getirdiği fantazilerle. Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek. Ve yiyecek diyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Yıkılacak. Belli ki yıkılacak bu iş. Yani ben konuşmam bir yere dedim ya, ben en son gittiğim, bu son gittiğim değil bir önceki gittiğimde oradaki gurbetçi arkadaşlar dediler ki yani Almanya kendi ayağına sıkıyor. Belli başlı kanunlar getiriyor vesaire gibi, onlar başka şeyler konuşuyorlar. Bunlardan dolayı Almanya'nın ilerisini biz iyi görmüyoruz.
Yani bu çok bariz belli. Ekonomik anlamda, siyasi anlamda vesaire şeylerde gitgide bu güç kaybı yaşayacak. Yani Almanya'nın çökmesi demek de herhalde Avrupa'nın çökmesi anlamına geliyor. O medeniyet senin başını yesin ve yiyecek diyor üstad. Haberini veriyor. Değil mi? Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh! Acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetzede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir zinet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Yani bu kadar manevi yaraları olan, toplumda bulunan bu insanlara daha ne kadar çok meta ile tatmin edebilirsin? Yani ne kadar çok teknolojiyle onları uyutabilirsin? Ne kadar çok güzel diziler yaparak onları tatmin edebilirsin? Edemiyorsun. Yani o boşluklar dolmuyor. O boşluklar dolmuyor ama o boşluklar tam böyle arttığı esnada çok enteresan bir olay gerçekleşiyor. Birazdan oraya değineceğiz. Allah öylesine bir hadise silsilesi yaratıyor ki fıtratını tam manasına bozmamış olan nazarlar buraları okuyunca çok enteresan dönüşler yaşanmaya başlıyor. Birazdan oraya konuşacağım. Ona mesut denilebilir mi? Aya, görmüyor musun ki bir adamın cüz'i bir emirden meyus olması ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkisar-ı hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şahmetinle kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkitağa uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zail, yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? Değil mi? Böylesi darbeleri yemiş birisini, bu elemler içinde kalmış bir bireyi dünyanın hangi saadetiyle mesut edebilirsin ki? Yani bir insanın, mesela bir insan ruhen yakın olduğu birini kaybettiğinde, yani ruhundan bir parça kaybettiğinde, o adamı kısa vadede mutlu edebilmenin imkanı var mı? Mesela annesini kaybetti. Ya sabahında tutup da hadi işe götürebiliyor musun? Devlet bile diyor ki bunu elleme 5 gün diyor. Değil mi? Belli bir süre ona izin veriyor yani, cenazesi var diyor, bunun acısı var diyor, ruhu yaralı diyor. Öyle değil mi? Nasıl bunu teskin edeceksin? Bunu biraz toparlaması lazım. Şimdi sen aylarca, yıllarca, asırlarca sürekli toplumun ruhunu yaraladın. Maddeyle doldurmaya çalıştın. Her maddeyle doldurmaya çalıştığında ruhundaki boşluk o oranda açıldı. Şimdi ruhuna bu kadar yaralar biriktirmiş bir bireyi sen hangi saadetiyle, hangi yalancı cennetler ile saadetli hale getireceksin, mutlu edebileceksin? Ona huzuru anlatabileceksin. Öyle değil mi? Kişi kedisini kaybediyor. Kedisi vefat ediyor. Değil mi? Yakınlar ona taziyeye gidiyor. Yani ruhundan bir parça o da ya. Kalbindeki bir parça. Ya bunun tamiri başka bir kediyi götürseler olur mu hemen anında? Olmuyor. Maddeyle değil demek ki. Demek insan sadece maddeden ibaret değil. Kalbi, ruhi, vicdani hayatı var. Şimdi buralar bu kadar yara almışken üstadın cümlesine bak. Kalbi ve ruhu cehennemde azap çeken bir insana nasıl mesut diyeceksin sen? Hangi fantazilerinle, hangi sunduğun süslü ama içi boş o dünyaya bakan metalarınla hangisiyle mutlu edebileceksin? Ve fikir dünyasında bu tür açıklıklar bulunan bir insan, yani bir yaratıcı onun yeryüzüne yaydığı kanunlar silsilesini kabul etmekten uzak bir hayat yaşayan bir insan. Biz bunlara denk geliyor muyuz? Geliyoruz. Özellikle de sözüm ona bilim insanı kisvesi altında, bilim insanı etiketi altında denk geliyoruz. Şimdi adam öyle ya da böyle işte diyor ki yani azizim diyor bilim insanı. Konuşma yapıyorlar. Bir karşılıklı tartışıyorlar. Birisi ateist, koyu ateist. Diğeri de işte bir Allah var noktasında oradan yola çıkıyor. Hasılı ama ikisi de böyle tabiri caizse kendi cenahlarına background olarak dolu insanlar. 4-5 dakikaya kadar iyi gidiyordum izlerken. Abi 5. dakikadan sonra film ufak ufak kopmaya başladı. Abi ortaya Kantlar giriyor, Freudlar çıkıyor, bilmem neyin felsefesi girmeye başladı filan. 15. dakikalarda filan o ateist dedi ki, bunu dedi hangi makaleden dedi inceledin dedi. İngilizcesine mi baktın dedi, Almancasına mı baktın dedi. O da şey olarak tabii ki ben dedi Almancadan okurum dedi. Yani ben
İngilizce okuduğum her makaleye muhakkak Almancasından bakarım dedi. O da şu an çok doğru falan yani zıt görüşler ama o noktada bir uzlaştılar falan böyle. Şimdi bu derece uçmuşlar yani kendilerini o noktalarda kanıtlamışlar ama bu kadar zirve noktalarda olup kişi fiziki bir afetin metafizik alemden bir etkiyle oluşuna inanmıyor. O kadar bilimsel noktalar var. İşte matematiği biliyor, kimyasını biliyor, fiziğini biliyor, jeofiziğini biliyor ve fiziki alemde oluşmuş bir afeti neyden dolayı? Maddi nazarla sürekli baktığından dolayı metafizik alem ile ilişkisini kuramıyor. Diyor ki saçmalamayın efendim diyor yani. Her şey Allah diyerek saçmalamayın noktasına. Abi 99 depreminde çocukluk yıllarımızda hatırlıyorum. İki tane sağduyulu kişi onlar da en nihayetinde etiketi olan kişilerdi. Ya dediler ki tabii ilahi bir ikaz da bunlar dediler. Ya tamam bu işin illaki zon hattı vardır, fay hattı vardır. Vardır yani. İyi de arkadaş fiziki alemin hadiselerinin kanunlara metafizik aleminden geliyor. Bunu da bağlayamaması daha doğrusu işte sözüm ona bu medeniyetin, bu felsefenin bizi 2 asırdır sürekli kendine hayran bırakması. Üstad Hazretleri onu söylüyor. Böyle kala kala şimdi o adam onu bağlayamıyor. Dedim ya fiziki bir afet ile metafizik alemi. Cenab-ı Allah'ın burada bir ihtarı, bir ikazı var noktasını abes buluyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri hatırlarsınız. O dönemde yaşanan büyük depremler var. İzmir ve Erzincan depremleri. Bunu Üstad'a soruyorlar. Üstad Hazretleri bunun hikmetlerini, hikmete bakan sebeplerini izah ederken diyor ki o yerlerde bulunan İslam fedailerinin az olması ya da mağlup olmayla karşı karşıya kalmasından ötürü Cenab-ı Allah buna müsaade etmek istemedi diyor. Oraları sarsıyor ya. Örümcek kafalı diyor adam ya. Yemişim örümceğinin kafası yani. Hikmet diye bir şey var adamlar bilemez bunu anlayamıyor yani. İşte sen bir çare beşeri böyle baştan çıkardın. Yalancı bir cennet içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Ey beşerin nefsi emmaresi, bu temsile bak. Beşeri nereye sevk ettiğini bil. Şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretleri 2 tane yol ifade edecek. Bir taraftan gidenler, diğer taraftan gidenler. Mesela bizim önümüzde 2 yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki her adım başında bir çare aciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını, eşyasını gasp ederek kulübeceğini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzda ki acınacak haline sema ağlıyor. Nereye bakılsa hal bu minval üzere gidiyor. O yolda işitilen sesler zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan umumi bir matem o yolu kaplıyor. İnsan, insaniyet cihetiyle gayrın elemiyle müteellim olduğundan hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediğinden o yolda giden 2 şeyden birisine mecbur olur. Ya insaniyetten tecerrüt edip ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu müteessir etmesin veyahut kalp ve aklın müktezasını iptal etsin. Ya bu olay tam bugünün gazetesini anlatmıyor mu? Tam onu anlatmıyor mu? Şimdi biraz önce bir şey dedim ya. Cenab-ı Allah o topluluklarda bulunan insanların ruhunda açılan, kalbinde açılan, vicdanında açılan o boşluklar artıyor. Neyle bunu tatmin edeceksin? Neyle dolduracaksın? Bu yaraların kapanması lazım. Senin sunduğun o medeniyetin fantaziyeleri bunları tatmin edemez noktada. Cenab-ı Allah Gazze meselesinde enteresan bir şey bizlere gösterdi. Gazze'deki o kardeşlerimizin Allah her birinin yardımcısı olsun. Bizleri de onlara yardımcı etsin. O kardeşlerimizin her birisinin o duruşuyla, o metanetli, o şerefli duruşu ile beraber başta Batı olmak üzere diğer toplumlar içerisinde onlara karşı bir hayranlık uyandırdı. Daha sonra ya bunların bu duruşun altında ne var diye o toplulukları araştırmaya yöneltti. Çok enteresan. Amerikalarda, İspanyalarda, ondan sonra Hollanda'da vesaire birçok yerlerde ciddi şekilde eylemler, mitingler yapıldı. Gazze'nin yanındayız diye. Birçok devlet Gazze'yi tanımaya başladı. İspanya mesela yakın zamanda Gazze'yi tanıdı devlet olarak. Filistin'i devlet olarak tanıdı. Çok enteresan bir şey var. Veriler şunu gösteriyor. Gazze meselesinden sonra Batı'da Müslümanlaşmanın hızı anormal seviyede arttı. Anormal seviyede. Amerika'da bir arkadaştan duymuştum.
Amerika'da araştırma, yani bu tür olaylar, toplumsal olaylar araştırma üzerine çalışmalar yapan bir arkadaş. Biz diğer bütün çalışmaları bir kenara bıraktık. Bütün dikkatimiz şu an burada. Yani bu olay ve bu olayın toplumlar üzerine etkisini araştırıyoruz ve bu noktada ciddi bir Müslümanlaşma artışı var. Çünkü mesela İspanya'da biz denk geldik. Endülüs'teyken İspanya'nın göbeğinde. Abi Gazze için bir toplanmışlar. Bir yürüyüş, bir miting, bir kalabalık. Ve öylesine bir ruh vardı ki orada. Gerçekten çok enteresan, yani hissiyatlarımız değişti orada. Şimdi oradaki insanlar şunu soruyorlar. Ya diyorlar, adamın torunu kucağında şehit oluyor. Adamın bir duruşu var. Bu duruş nereden geliyor? Bunun altını kazıyorlar. Adam gazi oluyor ama orayı terk etmiyor. Ya bunun altını kazıyorlar. Bunun altında İslamiyet'i, Kur'an'ın öğretilerini gördükçe İslam'a dahil olmalar artıyor. O ruhlarındaki o boşluk artmıştı ya. Daha sonra Kur'an'la tanışıyorlar. Kur'an'ı biraz karıştırıyorlar, kurcalıyorlar, inceliyorlar. O ruhlarındaki o boşlukları oralardan tiryaklar bulmaya başlayınca Allah Allah. Cenab-ı Allah 2 asra yakındır. Özellikle son 2 asırda daha fazla. O toplumların içerisindeki o açılan vicdandaki, kalpteki, ruhtaki o yaraları, o boşlukları enteresan bir denklem ile doldurdu. Çok enteresan. Bütün dünyada dikkat edin, toplumlar Gazze dedi. Birçok devletler ise o zalimin yanında yer aldı. Bazı devletler de tam bu süreçte Filistin devleti olarak tanıdılar. Amerika'nın başkenti Washington'da 300 bin kişinin toplandığı mitingler yapıldı Gazze ile ilgili ya. Normal şeyler mi bunlar yani? 300 bin kişi. Bunların hepsinin Müslüman olması mümkün olabilir mi? Toplumlar harekete geçirdi bak olaylar. Neden biliyor musun? Oradaki o duruşlar ruhlarını etkiledi. Nazarların dikkatini çekti. Amerika Irak'a girdiğinde biliyorsunuz bir gece vakti canlı yayınlarla Irak'a işgale başladı. Aradan aylar, belki yıllar geçti. Hiç unutmuyorum. O Amerika meğersem toplumuna ne yapmış, ne etmiş kendi halkına bu Irak işgalini perdeli tutmuş. Yani ne demek? Kendi halkı Amerika'nın Irak'a girdiğinden neredeyse haberi yoktu. Nasıl olur ya? Senelerce oraya girdi, bir sürü zulmü yaptı, işkenceler yaptı, tecavüzlerde bulundu, kan akıttı. İnsanları, topluluklar birbirine kırdırttı. Kendi toplumu anket yapıldı, çoğu bilmiyor. Nasıl yaptı bunu? Konuşmuştuk ya, medeniyetin getirdiği fantaziyeler. Yani sözüm ona o sinemayla, dizilerle, konserlerle. Ya bunlar bir bütün kötü mü? Değil. Ama bunların sapkını hale gelmek. Bunlarla ruhunda bir şeyleri doyuracağını düşünmek. Kendini ve ruhunu bunlarla oyalamak. Öyle bir bağımlılık haline getiriyor ki, takıntı haline getiriyor ki, öyle bir uyuttu ki, kendi toplumu, kendi ülkesinin Irak'a girdiğini yüksek oranda bilmiyordu. Haberleri yoktu yani. Allah Allah. Ey sefahet ve dalalette boğulmuş, bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa, Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile ruhu beşere bu cehennemi haleti hediye ettin. Kör dehan, bir tek gözü taşıyan Avrupa'ya sesleniyor değil mi? İkinci Avrupa. Deccal gibi. Deccal'in de tek gözü görüyor değil mi? Bir tek gözü taşıyan kör dehan ile. Neden kör dehan? Aslında o göz hep dünyaya bakıyor. Yani bilim desen var, felsefe desen var, teknoloji desen var. Deha yani. Ama kör. Diğer gözü yani ahirete bakan, ruha bakan, Allah'a bakan. Bu gözü iyice körlemiş, görmüyor. Hiçbir ukba ile bağlantı yakalayacak noktayı yakalayamıyor. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir ki insanı âlâ-i illiğinden esveli safiliğine atar. Hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilaç muvakkaten iptali his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevasat ve fantaziyelerindir. Ya o fantaziyeler, biraz önce bahsetmeye çalıştık değil mi? Futbol, bence güzel bir fantaziye. NBA, basketbol, beyzbol, güzel fantaziyeler bunlar. Nasıl ya? Ya adam derbi maç var diye, yani babası kalp krizi geçirse yerinden kalkmayacak belki yani. Anlatabildim mi? Yani o derece artık onlara kendini endekslemiş, saplamış yani. İptali his dedi ya, hisleri artık iptal noktasına götürmüş. Bunlar o kadar çok kendini, kişiyi içine almış ki. Ya da işkolik olmak mesela. O da ayrı bir fantazi. Kariyer. Bunların her birini al abi. O kadar çok fazla her birimize bulaştırmış ki. Üstad Hazretleri diyor ki o kadar çok bunların içine düştük. İptali his nevinden artık bu hastalığı da hissedemiyoruz. Bir insana ancak bunları yaşatabilmek için hislerini iptal ettirmek lazım. Senin bu ilacın senin başını yesin ve yiyecek. İşte beşere açtığın yol
ve verdiğin saadet bu misale benzer. Bir insanda ahiret korkusu yoksa o insanı neyle zapt edebilirsin dedik değil mi? Yani ahiretle ilgili herhangi bir hissiyatı yoksa, o hisler de iptal olmuşsa, onu zalimlikten nasıl kurtaracaksın? Ondan nasıl emin olacaksın? Aynı mahallede nasıl yaşayacaksın? Çözüm ona Batı'nın bize sürekli empoze ettiği şeyler zahirde lezzetli güzel gibi ama bizi özümüzden ve özümüze bakan. Ne o özümüz? Ya ruh hayatımız var bizim, kalp hayatımız var, his hayatımız var, vicdan hayatımız var. Buralara verdiği zararlarla bizi artık hissedemez hale getire biz de göremez olduk. Ve her şeyi, her geleni güzel görmeye başladık. Hakikati o zannettik. Belki zannediyoruz hala. Yani bunlardan şu cümleler ile artık ayrışmamız, sıyrılmamız gerekiyor. İkinci Avrupa. Bakın abi YouTube'da en çok izlenen videolara baktım. Yani insanların rücu ettiği, en çok teveccühte bulunduğu şeyler. En çok izlenen içerik videoları. Birinci sırada müzik var. Milyarlarca izlenmiş. En çok izlenenler. Daha sonra gelen içerik olarak oyunlar var. Oyun videoları. Oyun konsolları vesaire. Değil mi cazip? Yani belki burada da birçoğumuz evinde bilgisayar oynayanlar, ne bileyim konsol oynayanlar vardır yani. Daha sonra vlog videoları. Değil mi? O da uyutucu bir şey yani. Şöyle izleyince keyif veriyor. İzliyorsun böyle yol yapıyor. Ne bileyim bir yemek tarifi bilmem ne. Yemeğin hikayesini anlatıyor, tarihini anlatıyor vesaire. O tarz videolar. Daha sonra gelen günlük hayat ve belgeseller. Daha sonra gelen ürün tanıtım videoları bak. İnsanların en çok izlediği içerik sıralaması. Ürün tanıtım videoları. Hani kutuyu açıyorlar şey yapıyor yani. O da ne? Merak ediyor. Kameraya bakıyor. Alayım diyor o zaman. Ben de alayım diyor. Orada bir hevesini uyandırıyor. Ben de alayım diyor. Mesela bu uyutucu dedi ya Üstad Hazretleri. Uyutucu hevesat, insanları iptali hisneminden o fantazilerle oyalıyor diye. Evlerde dahi bile artık odalar izlenecek dizilere göre belirleniyor. Ben denk geliyorum bazen yakın çevrelerimden. Evin babası oturma odasında ya da salonda takılıyor. Ayrı bir dizi izliyor. Yok ya ne haberi? Dizi izliyor. Ya da maç izliyor. Evin annesi bu sefer mutfaktaki o yere geçiyor. Evin varsa genç oğlu kızı ayrı bir yerde ayrı bir şey film izliyor vesaire. Yani aile mefhumu dahi bile değil mi? Herkesin pazarda alacağı farklı olduğundan dolayı aynı sunulan pazarda orada dahi bile odalar belirlenirken izlenecek şeylere göre belirleniyor. Ne kadar değil mi? Ailenin bir arada olması. Eski zamanları hatırlayın. Tek televizyon, tek kanal dönemleri. Herkes aynı odada. Daha sonra birkaç tane kanal çıkmıştı. Birçoğunuz hatırlarsınız o dönemi. O birkaç tane kanal çıktığında anne babası tarafından uzak kumanda olarak kullanılan var mı burada? Ben varım mesela. Uzaktan kumandaydım ben. Şöyle ayağıyla bak şu kanalı değiştir. Yani 2 tane kanal var zaten. 3 tane kanal var. Git orada basıyorum bekliyorum bir de acaba kalayım mı gideyim mi? Var mı öyle yaşayanlar? Var değil mi? Onu hatırlıyorsunuz değil mi? Uzaktan kumandaydık biz bir zamanlar. Şimdi ikinci yola geçti. İki yol vardı ya. Birisi 2. Avrupa'nın yani o sefih medeniyetin bizi sürüklediği yol. İkincisi ise Kur'an-ı Hakîm'in. Zehri verip de panzehiri vermeden bırakmak yok Üstad Hazretleri'nde. Evet. İkinci yol ki Kur'an-ı Hakim hidayetiyle beşere hediye etmiştir. Şöyledir. Görüyoruz ki o yolun her menzilinde, her mekanında, her şehrinde bir sultan-ı adilin müstakim askerleri her tarafta bulunuyorlar. Bir sultan var ve o sultanın askerleri var. O askerler nasıl askerler? Değil mi? Müstakim ne demek? Doğru yol, doğru istikamet. Yani bir düzen, bir disiplin, değil mi? Bir hukuk içerisinde bulunabilen, değil mi? O doğru yol ne demek? Bunları kapsıyor. Dolayısıyla bunları elinde tutan o sultan-ı adilin, o adaletli sultanın o askerleri. Nerede? Her menzil, her durak yerinde bunlarla denk geliyorsun. Bir öncekiyi hatırlayın. O Avrupa'nın açtığı yolda hep böyle matem havaları, değil mi? Sapkınlıklardan ötürü insanların aldığı yaralardan gürültüler vardı vesaire. Bak şimdi Kur'an'ın açtığı yol hidayet yolu. Onun hidayetiyle beşere hediye ettiği yol, o yol üstünde bir kere emin olacağın askerler var. Neden eminsin? Çünkü müstakim. Onlar belli bir çizgide, belli bir düzenin ve hukukun temsili olan Sultan-ı Adil'in, o adaletli sultanın askerleri. Yani ne demek bu? Mesela o sultanın gönderdiği peygamberler, değil mi? Emniyeti temsil ediyorlar, adaleti temsil ediyorlar, hukuku, düzeni ve disiplini. Evet, devam. Geziyorlar. Ara sıra o sultanın emriyle o askerlerin bir kısmını terhis ediyorlar. Sadece peygamberler değil bu arada. Peygamberler ve peygamberin yolunda gitmeye çalışan, müstakim üzere yaşamaya çalışan her bir kul. Ne oluyor bunlar bir süre sonra Resul? Yine o sultanın emriyle terhis oluyor. Ya bir asker terhis olunca ne oluyor? Baba vazife bitti demek. Doğru mu? Askeriyeden terhis olunca vazife bitti. Evet. Silahlarını, atlarını ve miri levazımatlarını alıyorlar.
onlara izin tezkeresini veriyorlar. Askerden terhis olunca ne yapılır? Silah onunla beraber gönderilir mi? Ortalık G3 kaynardı ya. Değil mi? Herkes birbirine G3 sıkardı. Ne yaparlar? Kardeş sen şu emanetleri bir geri ver. Vazife bitti. Terhis olacaksın. Ondan varsa silahını, varsa verilen araçları, kıyafetleri, postalları geri alınır. Evet. O terhis olunan neferler çendan ünsiyet ettikleri at ve silahların teslim alınmasından zahiren mahzun oluyorlar. Yani o askerler ilk başta alışabiliyorlar mı bu duruma? İlk başta bir üzülüyorlar. Bir zahiren görünürde üzülüyorlar ama evet. Fakat hakikat noktasında terhisle müferrah olup sultanın ziyaretine ve padişahın payitahtına dönmesi ve padişahı ziyaret etmesi cihetinde gayet memnun oluyorlar. Aslında o terhisle beraber bir ferahlık geliyor onlara. Bir de padişah onlar ne yapıyor? Terhisle beraber payitahta yani kendi yanına çekiyor. Başkente çekiyor. Yani bu ne demek biliyor musun bir asker için? Belki bir gün olur da padişahla denk gelebilme ihtimalim arttı demek. Aynı onun gibi bizleri de Cenab-ı Allah bu dünya hayatına birçok alet edevat ile, silah ile gönderiyor. Müstakim bir yol gösteriyor. Daha sonra o müstakim yolda devam ettikten sonra bir terhis tezkeresi gelecek. Ne yapacaklar? Daha evvelden verilmiş olan o silah, at, erdevat ne varsa, tank değil mi? Verilmiş olan şirketler, evler, araba neyse artık, makamlar, kariyerler hepsi senden sökülecek. Niye? Sen terhis oluyorsun. Onlar buranın yeri. Onlar buranın malı. Gideceğin yerin malı değil. Orada kullanamazsın. Dışarıda kullanamazsın. Aldılar mı terhise? İlk başta bunlar elinden gidecek diye, bu hayat elinden gidecek diye insan ne yapıyor bir? Mahzun oluyor. Sevdiklerimden. Ama sultan payitahta alıyor beni. Terhis oluyorum. Zahmetten kurtulmanın getirdiği bir ferahlama var. Abi Kur'an tam bu dersi veriyor. Sözüm ona medeniyet dediğimiz Batı'nın getirdiği felsefenin bataklığı içerisinde bu çıkış yolları yok işte. Ölümden sonra ne var arkadaş? Bu ölüm nedir? Zulmette, karanlıkta bıraktığı için diyor Üstad Hazretleri. Ruhlarında büyük yaralar kalıyor, boşluklar kalıyor ve bunu dolduracak bir şeyler bulamadıklarından dolayı medeniyet fantazileriyle kendilerini avutuyorlar, uyutuyorlar, hislerini iptal ediyorlar. Ama bizim bundan ziyade kendi itikadımızda tam bu anlattığı örnek var. Cenab-ı Allah o terhis tezkeresini verdikten sonra, payitahta çektikten sonra ufak bir mahzuniyet ama onun dışında müferrah bir ruh. Oh be rahatla, dünya mesaisi bitti. Dünya içtiması tamamlandı. Şimdi artık payitahttayız, başkentteyiz. Bazen terhis memurları acemi bir nefere rast geliyorlar. Bazen de acemi bir nefere rast geliyor. Kim o terhis memurları? Ölüm meleği. Evet. Nefer onları tanımıyor. Silahını teslim et diyorlar. Nefer diyor, ben padişahın askeriyim. Onun hizmetindeyim. Sonra onun yanına gideceğim. Siz nece oluyorsunuz? Eğer onun izin ve rızasıyla gelmiş iseniz göz ve baş üstü ne geldiniz? Emrini gösteriniz. Yoksa çekiliniz, benden uzak olunuz. Ben tek başımla kalsam, sizler binler dahi olsanız yine sizinle dövüşeceğim. Kendi nefsim için değil. Çünkü nefsim benim değil, benim sultanımındır. Belki bendeki nefsim ve silahım malikimin emanetidir. Emanetim muhafaza ve sultanımın haysiyetini himaye ve izzetini vikaye için size baş eğmeyeceğim. İşte o ikinci yoldaki medar-ı surur ve saadet olan binler ahvalden bu hal bir numunedir. Sair ahvali sen kıyas et. Bütün o ikinci yolun seferinde tevellüdat namında sevinç ve şenlikle bir tahşidat ve sevkiyat askeriye vardır. Ve vefiyat namında sürur ve muzika ile terhisat-ı askeriye görünüyorlar. İşte Kur'an-ı Hakim beşere bu yolu hediye etmiştir. Bu hediyeyi kim tam kabul etse böyle iki cihanın saadetine giden bu ikinci yoldan gider. Ne geçmiş şeyden mahzun ve ne gelecek şeyden haf eder. Samsun'da acemi askerlik yapıyorum. Bundan yıllar önce. O dönem Ağustos ayıydı ve Ramazan ayına denk geldi. Gittik, Ramazan ayının belli bir kısmını da acemilikte geçirdik. Bir aylık bir acemilik dönemiydi ve biz gelmeden önce, yani bizden bir önceki bir ya da birkaç dönem önce oradaki tabur komutanı hafta sonu izinlerini kaldırmış. Yani iş bize patladı. Zaten yaz günü, Ramazan ayı, yani nefes alacak bir şeyimiz kalmadı. Sürekli gündüz içtima, gece içtima filan. Ekseriyetle gündüzleri ders işliyoruz, geceleri topluyorlar bizi. İşte gece içtiması yapıyoruz filan böyle. Hasılı
Artık böyle tam orada bulunan diğer sıhhiyecilerle beraber herkese bir tıkanma noktasına doğru gittik yani. Abi 20 gün falan oldu, hala hiç birbirimizi görmekten artık başka bir şey görmediğimizden biraz böyle sıkılmaya başladık. Derken Ramazan bayramı yaklaştı. Heyecanla şeyi bekliyoruz. Acaba Ramazan'da bize bayram için izin verecekler mi? 2 gün, 3 gün. Ondan sonra neyse bir 2 gün kala haber geldi. Dediler ki Ramazan bayramında izin çıktı. İşte millet o habere bile rahatladı Burak yani. O haber bile millette bir ferahlık oluşturdu. Daha sonra işte herkes plan yaparken ben de düşündüm. Ben dedim memlekete gitmiyorum dedim yani. Ben dedim gerek yok gitmeme. Samsun'dan çık, Mersin'e gel, tekrar dön. 2 gün yolda geçecek dedim yani. Bir gün içinde tehlikeye atmaya gerek yok şimdi askerliği. Ondan sonra oradaki şöyle bir plan yaptık biz de. Orayı da açıkta bırakmayayım da. 3 arkadaşla beraber tuttuk, dedik Ankara'ya gidelim. Yakın bir yer. Orada vakit geçirelim dedik. Orada da hizmet eden arkadaşların yanına gitmiştik. Onlarla güzel vakit geçirmiştik. O askeri içerisinde o ferahlama, bir yerden bir yere geçişin içerisindeki o ferahlama, o artık içerideki bir şeyler sana hitap etmemeye başlıyor ya abi. Ufak dahi bile olsa o yer değişikliği, başka bir yere geçmek ruhta öylesine bir ferahlama vermiştik. Aynı onun gibi bu dünya sözüm ona ne kadar zahirde bize lezzetli, keyifli, eğlenceli gibi gelse de ruhumuz aylar ve yıllar geçtikçe, gün geçtikçe sıkılmaya başladığında şu derslerin verdiği hakikatler ile anlıyoruz ki bir gün gelecek, bir bayram izni çıkacak. O izinle birlikte her birimiz asıl memleketlerimize bir gidip nefes alacağız. Ama bu sefer tekrardan yemin töreni için geri çağrılmayacağız. O işi de orada halledeceğiz. Kur'an bize bunu veriyor. Avrupa insanı bu hakikati gün geçtikçe daha bir iştiyak ile bekliyor işte. İnşallah ulaştırmak nasip olur. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru'd davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat.